Türkiye'de işler bizim için zorlaştı. Amerika'ya gitme kararı aldık. Libya'ya gittim. Her gece bombalar patlıyor. Öyle bir zaman geçirdik Libya'da. Türkiye'ye dönüş yaptım savaştan ötürü. İngilizce öğretmeni olarak çalışmamın yollarını araştırdım. Charter School'a girdim. Orada çalışmaya başladım. Şu an Public School'da öğretmenlik yapıyorum. Karşıma o kitabın çıkması, o hayatı okumam çok hoşuma gitti. Öldürülüyor, kaçırılıyor yabancı olan kadınlar. Bir tek Allah'a kavuşmak var. Bir tek onu istiyorum. Buraya ayak bastık, toprağı öpmek istedim. Hacı Kemal Erimez abi gibi. Benim hayatımın dönüm noktası onunla başlamıştı. Onun gibi bitsin isterdim. Amerika'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda İngilizce öğretmen olan, göç ettikten sonra da şimdi devlet okulunda öğretmenlik yapan Hilal Genç hanımefendiyle beraberiz. Nasıl, zor oldu mu burada öğretmen olmak? Kolay olmadı ama kararlılıkla devam ettiğim için başarabildim çok şükür. Başarınızın hikayesine geçeceğiz ama ondan önce sizi tanımak istiyoruz. Hataylıyım. 5 kardeşiz. 3 kardeşimle birlikte çocukluğum geçti. Sonradan 2 kardeşim oldu. Babam, annem okumayı çok seven insanlardı. Evimizde hep kitabın olduğunu, okunduğunu biliyorum. Babam emniyet müdürüydü. Şu an emekli. Peki, emniyet müdürünün kızı olmak çocukluğunda olumsuz veya olumlu ne tür etkiler yaptı? Bulunduğumuz yerlerde de zor bölgeler de vardı. Gece nöbetlerinden, olayların içerisinde olduğunu bildiğimiz zamanlardan hep bir kaygı var. Rüyalarında konuştuğunu biliyorum mesela. Babanızın? Evet, bize çok yansıtmazdı. Mersin'de çatışmaların olduğu mahalleler ve yerler olurdu. O zaman bir gün çatışmanın ortasında kaldı. Babam orada Allah'ın koruduğunu söylüyor çünkü tam bir ortasında kalmış. Gerçekten o bizim için çok zordu, haber alamadık gelene kadar. Çok emek verdi. Bulunduğu her yerde sadece polis olarak bir sorun varsa gidelim orayı çözelim değil de toplu olarak insanların refah içinde yaşamasına çok kıymet verdi. Polisleri sevmeyen bir insan olabilir. Ben biliyorum mesela bir gazeteci vardı ve o şey yapmazdı, çok sevmezdi polisleri ama babamı severdi. Ve babam onu, eşi rahatsızlanmıştı, ameliyat olmuştu. Onu ziyarete gitti ve gerçekten polisler kendi aralarında topladıkları paraları ona götürmüştü. Yaptığı aslında sadece insanlıktı. Baba memur olunca tabii çok da dolaşmışsınızdır. Bir yerden bir yere gitme konusu orada o zaman başladı benim için. Biz Hataylıyız ama Ankara'da doğdum ben. Oradan Gümüşhane'ye gittik. Gümüşhane'den tekrar Ankara'ya geçtik. 4-5. sınıfı orada okudum. Sonra biz bir daha taşındık. Adıyaman'a taşındık bu sefer. Adıyaman'ın Gerger ilçesine taşındık. Lise Mersin'e geçiş yaptık. Mersin'de etek boyumun çok önemli olduğu bir yer oldu mesela. Kapalı bir bayanansın. Değilim, açığım ama etek boyum uzun yani. Kültür farklılığı ama çocuk olduğum için zorluk yaşıyorum. Derslerime yoğunlaşmam bile çok zor oldu. Eteğimi katladığımı hatırlıyorum mesela. Ve bunun inanılmaz vicdan azabını hissediyorum bir yandan. Ama kabul görme isteğiyle böyle davranıyorum. Sadece doğudan gelmem değil. Ailem benim mutasip insanlar. Babamla çatışıyorum. Olduğum gibi neden olamıyorum diye hep düşünüyorum kafamda. Evimizde kitap hep olurdu. Ve babam ne getirirse hani onlardan okuyordum. 16 yaşlarındaydım herhalde. Bir dönüm noktasıdır benim için. Hacı Kemal Erimez'in kitabını okudum ben. İnanılmaz dikkatimi çekti. Çünkü bir yaşam amacı aradığım bir dönemdeyim. Babamın işte kıyafetlerimi kısıtlaması, şöyle mi, onu mu giyeceğim, bunu mu giyeceğim demesi mesela. Beni çok kızdırmıştı yine ve çok açık giyinmeye başlamıştım. Bunu inadına artık yani böyle hani yapıyordum. Yalan yok yani. Çok bir bayıldığımdan öyle giyiniyor değildim yani. Ama hani tabii ki o zaman da böyle bir farklılıkları seviyorum, kendimi göstermeyi seviyorum. Bu da fıtratımın gereği. İşte saçıma renkli bir şey sürmek istiyorum ya da bir şeyleri farklı deneyimlemek istiyorum falan. Karşıma o kitabın çıkması, o hayatı okumam çok hoşuma gitti. Hemen hayatımı temize çekmeye karar verdim. Dinimi çok daha merak etmeye başladım. Okumaya başladım bu konuda. Namazlarıma başladım. Camiye koşa koşa giderdim. Ayaklarımın uçtuğunu hissederdim. Yani okul bitse de camiye gitsem. Bir tek Allah'a kavuşmak var. Bir tek onu istiyorum yani. Bir arkadaşım vardı. O da benim gibiydi. İkimiz de koşa koşa camiye gidiyor. O da çok severdi namaz kılmayı. Ben de çok severdim. Ağlıyoruz, dualar ediyoruz. Nasıl böyle? Orada teyzeler hatta arkadaşıma o benden biraz daha abartılı ağlardı. Arkadaşıma
Arkadaşıma teyzenin biri Allah affeder üzülme falan dediğini hatırlıyorum. Birbirimize bakıp gülmüştük yani. O zaman gittik mesela. Karşısında da bir başörtü falan satan bir amca vardı. Ya şurada deneyelim mi? Hani nasıl oluyor falan başörtü. Tamam hadi deneyelim falan. İşte gittik oraya. Başörtü deniyoruz böyle. Gittik camiye çıkacağız. Üstümüz başımızı işte duruyor yani böyle başörtümüzde neyse duruyor falan. Ondan sonra çıktık. İşte arkadaşım çıkardı. Çıkarmayacak mısın dedi bana. Ne bileyim şöyle bir gideyim dedim. Öyle bir yürüyeyim dedim. Yürüdüm de. Ondan sonra bir bankta oturuyordum. Sevdiğim bir hocam karşıma çıktı. Ondan sonra Hilal dedi falan. Benden asla beklemiyor kimse yani böyle bir şey. Çok şaşırdı. Öyle başım örtülü falan görünce. Ondan sonra böyle inşallah hocam dedim. Ağzımdan böyle çıktı yani. Annem, babam şok. O zaman dershaneye gidiyordum işte üniversite sınavına hazırlandığımız zamanlar. Ve dershaneye o gün sabaha öyle gittim. Annemin üstünden başından ayarladıklarım. Karar aldığın o hayattaki diğer hayatındaki insanlar benimle konuşmayı kestiler. O yaşımda gerçekten umursamıyorum. Rabbim için bir şey yapmak istediğimi hatırlıyorum. Aslında bir doğru yolda yürümenin bedelleri oluyor. O zaman ben bunu öğrenmiştim mesela. Ama o bedellere göğüs germek gerekiyor. Ondan sonra iyilik yapmayı çok sevdim. Yani insanlarla otururken, kalkarken onun rızası için olmasını çok sevdim. Velhasılı öyle bir yolculuğa çıktık. Bende ADHD var, yani dikkat sorunu var bende, öğrenme olarak. Bu yüzden sınav vermek benim için çok zor bir şey. O zaman fark ediyorum, kendime öğretmenliği koydum. Yani öğretmen olmak istiyorum. Giriyorum sınava, bir türlü kazanamıyorum falan. Sonra ben dedim ki ben bence üniversite okumayayım, çalışayım. Bir yerde kasiyer olarak işe girdiğimi hatırlıyorum. Ve o zaman inanılmaz çok çalışıyorum. Türkiye'de işçilik ne kadar zormuş. O zaman anladım mesela. 3 yıl boyunca yata kalka Allah'ım bana yurt dışına gitmeyi nasip et diye dua ettim. Babam diyor kimden gördün? Ben seni nasıl yollayayım kızım? Ben senden değil Allah'tan istiyorum. Bak ben Allah'tan istiyorum ve ben gideceğim yani. Sonra işte biraz uzağa bir yere göndersek hani dayanabiliyor mu falan gibi böyle biraz daha uzak bir yere gittim. Başka bir şehirde. Yine böyle dershaneye gidiyorum. Yani üniversiteye yine hazırlanıyorum ama başka bir şehirdeyim yani. Ben Balıkesir Ayvalık'ta öyle bir sene geçirdim. Kazandım. Çukurova muhasebeyi kazandım. Ama öğretmenlik değil. Yani çok mutsuzum. Öğretmenlik istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum ve yurt dışına gitmek istiyorum. Her şey bir yana. Hacı Kemal Erimez gibi bir yola düşmek istiyorum. Öğretmenlik okumak istiyorum. Dedem de bana destek oldu çok istediğimi duyunca. Babam da artık sonra ben orada birisi Moğolistan'a gidebilirsiniz. Yani başka yerlerde de okuyabilirsiniz. Azerbaycan, Çorabura falan. Sonra Moğolistan'a gitmek ister misin diye soruyor. Giderim. Hemen giderim, ben giderim diye çıktım. Çok heyecanlıyım, acayip istiyorum ama tabii bunu diyen bile şaşırıyor benim bu heyecanıma. Yani annem, babam nasıl bir yer diyor, güvenli mi diyorlar. Tamam dediler. Neyse sonra yolculuğa çıktık. 3 arkadaş, biz 3 kız arkadaş. Bizi arkadaşlar orada karşıladı. Buraya ayak bastık, toprağı öpmek istedim. O kadar sevdim ki. Moğolistan zor bir yer. -40, -50'den bahsediyoruz. Mesela 9 soğukları vardır Moğolistan'da. Yani nasıl bir soğuktan bahsediyorum? Ayakkabımın patladığını gördüm yani soğuktan. Çantamın kırıldığı oldu. Konserve şeyler var genelde. Üniversiteye gidiyorum mesela. Böyle oranın kantini falan var ama bizim yiyemeyeceğimiz şeyler yağlarında aynı şeyler karıştırılıp yapılmışsa diye yiyemiyoruz. Ama ben gerçekten çok seviyorum. O yüzden çok aşırı umursamıyorum yani bunları. Sonra 5 yıl orada işte bir yurtta kalıyordum, lise yurdunda. Oradaki çocuklara supervisorlık yapıyordum. Etütlerine yardımcı oluyordum. Zaten biz 2. sınıftan beri ben ders anlatmaya başladım yani. Biz aslında öğretmenliği çıraklıktan öğrendik. Tam istediğim şey. Yani oradaki çocuklarım, yani öğrencilerimle kurduğum bağ mesela. Hayatta başınıza gelebilir mi böyle bir fırsat? Biz orada öyle bir kardeşlik oluşturduk ki. Çok da güzel anılarımız oldu orada. Oradan mezun oldum ve Arapçayı öğrenmek istedim. Arapça konuşabileceğim bir yer olsa diye Libya'ya gittim. İlk defa okul açılıyor. İlk giden öğretmenleriz. 3 kız arkadaş yine. Bir ev tutup okulda eğitim vereceğiz. İlk okul oluyor. Mesela Moğolistan'ın hayat şartları zor
olabilir. Libya'da her şey bol. Fakat ben Moğolistan'dan çok daha zorlandım Libya'da. Çünkü savaş var. Kaddafi devriminden sonra gittik. Her gece bombalar patlıyor, öldürülüyor, kaçırılıyor yabancı olan kadınlar. Bir kadın olarak öyle bir yerde yaşamak çok zordu. Ama biz çocuklarla inanılmaz renkli başlardık güne yani. Ve İngilizce öğretiyoruz. Kuş diyorsan kuşu görmesi lazım. Görsellik çok önemli. İnternet çok kısıtlı. Her şeyi tek tek elimle çiziyordum. Korktuğum şey şu oldu. Ölmekten korktuğumu hatırlamıyorum. Ölüm değil ama nasıl öleceğimden çok korktum. Allah bundan hesap sorar mı diye bile düşündüm. Çok üzülerek ayrıldım ayrılırken. Öyle bir zaman geçirdik Libya'da. Türkiye'ye dönüş yaptım ertesi zaman. Savaştan ötürü. 2014'te Türkiye'ye döndüm. Ne yapabilirim diye iş aradığım bir süreçte kursa falan yazıldım. Ondan sonra eşimle tanıştım. Sonra nişanlandık. Ondan sonra da işte evlendik bir 5 ay sonra da. Çok sevdik yani, çok severek evlendim. Mühendisti ama ticaretle uğraşıyordu. Biraz da onun yurt dışında master, yani Amerika'da master yapmış. Ve biraz beni de anlayabiliyordu. Biraz yurt dışı görmüş olduğundan ötürü biraz orada ortak faydalarımız da oluyordu. Eşimin işleri iyi olmasına rağmen Türkiye'de işler bizim için zorlaştı. Amerika'ya gitme kararı aldık. Önce eşim gitti çünkü vizesi vardı zaten. Ben de Sırbistan'a geçtim. Orada benim bekleme süreciydi. Turist vizesi vardı onun. O da işi kurup ticari vizeyi alıp sonra da beni yanına alacaktı. Sırbistan'dan Amerika'ya oldu vizemiz ve ben geçiş yaptım 10 ay sonra. Eşimin yanına geldim ve sonra bizim için Amerika hayatı başladı. Cebren gittiğimiz bir durum oldu. Şartlar bizi bunu gerektirdi ve hayatımda hiç çalışmadığım kadar çok çalıştım. Eşimle bir iş kurduk. Birlikte satış yaptım. Ben aslında eşimle birlikte çalışıyordum. Yani o hayatı kurmak için çalıştığımız bir dönem. Hiç başka bir şeye zaten vakit kalmıyordu ama ben öğretmenliğimi öyle özledim. Eşime dedim ben yani sen artık bunu kendin götür. Nasıl olacaksa benim bir an önce kendi mesleğimi yapmam lazım. Bu süreç çok zor oldu. Yani ben nasıl öğretmen olurum diye araştırıyorum, Google'dan bakıyorum, web sitelerini araştırıyorum. Kendi diplomamın denkliğini almam bile bir seneyi buldu. Velhasılı ondan sonra buldum. Connecticut'taydık biz o zaman. New Jersey'de iş buldum ve New Jersey'ye geldik. Ben iş buldum diye. Önce yardımcı öğretmen olarak başladım. Sonra da işte kendi İngilizce öğretmeni olarak çalışmamın yollarını araştırdım. Charter School'a girdim. Orada çalışmaya başladım İngilizce öğretmeni olarak ama yardımcı öğretmenlik belgemle. Ve sonra diğer belgeler nasıl alınıyor onları araştırdım. Şu an public school öğretmenlik yapıyorum ve çok da mutluyum, çok memnunum. Çocuklar çok önemli. Onları yargısız ve hiçbir şeysiz sevmek çok önemli. Amerika'da herkes mesela kendi işini kendi görmeli diye şey var ama kimse için bir şey yapmamaya, yalnızlaştırılmaya doğru da gidilen bir şey var. Çocuklar öyle onları sevdiğin için yaptığın bir şeyle karşılaşınca genelde çok şaşırıyorlar. Neden diye soruyorlar. Yani seni sevdiğim için diyorum yani. Benim bunları öğrenmem buraya yeni gelen insanlara faydası olabileceğini düşündüm ve ben bunu çok dert edinmeye başladım. Benim için çok zordu. Başkaları için bu kadar zorlansın istemedim. Nasıl başvuru yapılıyor, nasıl şey yapılıyor? Bununla ilgili Zoom görüşmeleri yaptım. Yani Zoom'da anlattım nasıl yapılıyor diye insanlara faydası olsun diye. Sonra bir sürü insanla tanıştım. Bu vesileyle zorlu geçirdiğimiz zamanlarda bana o kadar iyi geldi ki. İnsana iyilik yapmak iyileştiriyor. Sonra bu büyüdü. Koca bir teachers group kurduk. Ara sıra piknikler yapıyoruz şimdi. O insanlarla bağ kurduk, konuştuk. Hani sadece işlemleri değil, o dönemde onları yüreklendirmeye, özellikle kadınları öyle bir birlik de kurduk. Hala devam ediyor. Birçok arkadaşımız da öğretmen oldu. Hepsi belgesini aldı. Birine yardımcı olabilir miyim dediğim şey çok büyüdü. Ve çok şimdi birçok arkadaş kendi öğretmenliğini yapıyor. Çok mutlular elhamdülillah. Şu an mesleğinizi yapıyorsunuz. Geleceğe dair en büyük hedefiniz ne? İnsan tohum gibi yaşamalı yani. Öldüğüm vakit tohum olmak isterdim. Yani öyle bir hayat yaşayayım ki arkamda anlamlı bir şeyler kalsın isterdim. Hacı Kemal Erimez abi gibi. Benim hayatımın dönüm noktası onunla başlamıştı. Onun gibi bitsin isterdim. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazardınız? İyilik iyileştirir yazmak isterdim. İyilik
yapılması çok kolay. Hiç büyük zorlukları aşmanız gerekmeyen, bir şey ödemeniz gerekmeyen, hayatınızın her safhasında önünüze çıkan, hatta çok üzgün olduğunuz zamanda birisine iyilik yapın. Size çok iyi gelecektir. O zaman umut tekrar yeşerecektir. Tekrar size hayat sevinci verecektir. O üzüldüğünüz şey de küçülecektir önünüzde, eminim bu. Hayatınızda birçok göç olmuş. Bu göçlerin hepsinin size kazandırdığı en önemli şey ne oldu? Ben hayatı hayretle ve hayranlıkla takip ediyorum. Bunu öğretti bana. Yani şimdi ne yapacağım? Bir hazırlıklar, önler, arkalar, böyle yaşamayı değil de insan tanıdıkça yargılamamayı, insan tanıdıkça insan sevmeyi, insan tanıdıkça renklenmeyi öğrendim. Bana deseniz ki göçün bir resmini yap, elimdeki bütün renkleri kullanırım o tuvalde. Sonra onları birbirine karıştırıp çıkardığım renkleri de kullanırım. Göç benim için bu demek. İnsan yer değiştirdikçe insan tanımak, gördüğüm her yeri görmek zenginleştirdi beni. Sohbetimizin de sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Dışarıdan görünen her şey çok zor, asla çıkmaz gibi görünebilir. Ama Allah insana pencereler açar. O pencereleri görebilmek lazım. Hiçbir insanın ümidini hiç kimse, her ne olursa olsun söndüremez. İstediği kadar bir yerlere kapatsın, bir yerde dursun. İnsan o ümidini içinden kaybetmemesi lazım. Çünkü bizi Allah yarattı, belirli bir yolculuğun içerisindeyiz. Ve bütün zorluklar kendi potansiyelimizi bulmamız için olan şeyler. Bir zorluğu aşmadan bir yere ulaşılamaz. Kendimizi keşfetmek o tohumun çatlaması gibidir. Ve bir zorlukla bu çatlar. Her insan bir potansiyel taşır ve doğduğu an o potansiyeli keşfettiği andır aslında. Ondan sonra tam olursunuz, ondan sonra her şeyden zevk alırsınız. Bu bazen bir göçle olur.